Bir gün Yunanistan'ın Rodos adasında neler yapılır hep birlikte tecrübe edelim. Bu 100 euro ile bakalım Yunanistan'a ne yapacağız? Ya şu olay harika değil mi? Adanın en ünlü yerlerinden biri. Hollywood filmlerine sahne olmuş bir yer Rodos'ta, aslında ondan sonra ünlü oluyor. Hani Avrupa işte şöyle ucuzdu, hani Yunanistan eskisinden daha da ucuzdu, alakası yok. Yalnız burayı Türkler işgal etmiş resmen. Evet, et fiyatları gel. 8 euro, 13 euro, 15 euro. Steakler bile 18 euro. Ya bu nasıl olabiliyor arkadaşlar? Bakın bütün tavuk 2.99 sadece. Yunanistan'ın, Rodos'un geldiği son hale bakın. Öğlen sıcağında şehrin merkezinde yüzebiliyor olmak. Araç kiralama olarak Türkçe tabelalar görebilirsiniz. Baklavakiler. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de harika bir Yunanistan'ın Rodos adası gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Avrupa ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibi geçiyordur. İlk bölümde sizi Yunanistan'ın Rodos adasına getirmiştim ve demiştim ki burası kapa vizesiyle ya da Schengen'le ya da yeşil pasaportunuz varsa vizesiz gelebileceğimiz bir yerdir. O bölümden başlayarak izlemenizi öneririm. Bu bölümde bu merkezi gezmeyeceğiz çok fazla çünkü ilk bölümde çok gezdirdim, tarihini anlattım, nasıl kurulduğunu anlattım. Bu sefer biraz daha motor kiralayıp deniz, kum, güneş, adanın çünkü 20'den fazla mavi bayraklı plajı var. Bunları göstermek istiyorum sizlere. Büyük bir adadayız. Yani başından sonuna, daha doğrusu kuzeyinden güneyine gitmemiz araçla bile 1-2 saat sürebiliyor. O yüzden birazcık böyle seçerek, eleyerek bir plan çıkartacağım sizlere. Sizler ekranlarınızın başında izleyeceksiniz. Biz de keyifle bir sıcak Rodos adası tatili yapıyor olacağız inşallah. Böyle çok güzel begonvillerin, ağaçların olduğu sokaklardan gezime başlattım. Lakin bugünkü konseptimiz biraz farklı olacak. Neden? Çünkü Yunanistan'la Türkiye tatil fiyatları çok fazla kıyaslanıyor değil mi? Gelelim dedik, yerinde görelim dedik. Elimde 100 euro görüyorsunuz. Bu 100 euro ile bakalım Yunanistan'a ne yapacağız? Şuraya yukarıya 100 euromuzu koyacağız. Harcadıkça para düşecek. Oteli saymıyorum. Çünkü burada bazı oteller var gecelik 300-500 euro. Bazı yerler var 80 euro civarında. Bu yüzden birazcık bütçeye kalsın. O kısma kendiniz karar verirsiniz. 100 euromuz var gibi düşünelim. Bir gün Yunanistan'ın Rodos adasında neler yapılır hep birlikte tecrübe edelim. O zaman ne yapıyoruz? Video başlamadan önce her zamanki gibi sizler ekranlarınızın başında, eğer izliyorsanız videoyu hiç durdurmayın. Telefondan ya da tabletten bu videoyu beğenip yorum yazıp Deniz Dünya Turu'nu severek izliyoruz. Burçin'le harika bir çift oldunuz. Götür bizi gittiğin yere. Senin videolarınla beraber biz de farklı yerlere gidip planlar yaptık gibi yorumlarda yazarsanız sizler için çok küçük olan bu detay bizim için çok kıymetli. Bizi desteklemiş olursunuz. O zaman ne yapıyoruz? Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Sizlere ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de harika bir Yunanistan'ın Rodos adası gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Günaydınlar. Sabah saatlerinde hava birazcık sıcaktı ve bu kadar esmiyordu. Dedik ki biraz böyle esmeye başlasın. Gezimizi başlatalım hanımla beraber. Açız. Güzel bir kahvaltı yapmaya gidelim öncelikle. Şu anda Rodos'un o tarihi kentin merkezindeyiz ve arkamda gördüğünüz caminin olduğu yerden geziyi başlattım. Buradaki tek aktif cami, belli günler belli saatlerde açık oluyor ibadete. Şurada yemek yiyecek bir yer görmüştüm ben. Bakın her yerden tarih fışkırıyor. Bu adanın bütün tarihini anlatmıştım. Lütfen önceki bölümü izleyin. Ben sıralı açıklamaya koyarım. Oradan bakarsınız. Çünkü buraya geldiğinizde bu Rodos'un mesela Osmanlı ile 400 yıllık yönetim sistemine kadar her şeyi anlatmıştım. Şövalyeleri de anlatmıştım. İyi bir kaynak olur. Hiç market göstermedik Burçin. Evet ama böyle bir süpermarket mi olur? Resmen tarihi bir yapıya süpermarket kurmuşlar. Hiç bozmamışlar değil mi? Yani dokuya bak. Şurada tarihi bir bina. Burada da güzel bir marketin binası var. Hiç göstermedik. Hadi gel gösterelim. 6 tane yumurta 2 euro. Bizde kaç paraydı yumurta en son? Hatırlıyor musun? Bu fiyatta mı? Bak şurada yağlar var. 1.85 falan. Şu prezident, bizdeki marka aynısından. Bizde de var ya President'in mesela 2.76'ymış. Bak şu 4.68. Evet. Hani President'ten mesela fiyatını biliyorsanız TL'ye çevirin. Oradan anlarsınız. Ya bak zeytinyağların tabii bir sürü markası vardır ama 3.90'a bile şurada 1 litre zeytinyağı alıyorsun. 4 euro olsa 200 TL. 1.90. Ya çok uygun bize göre. Bir de biz hani turistik bir noktadayız. 5.85. Niye 1 litresi bak 3.90'da var aşağıda 1000 markası. Tabii iyi. Orta halliler 4 euro'da da var. 4.98'e de var. Bak mesela Bir kilosu
85. 1.85. Fiyatlar gayet iyi. Bak şurada fasulye var. Mesela bu yarım kiloymuş. 1.39. Çok uygun değil mi ya? 1.39 falan. Bence çok Gayet iyi. 1 euroya 0.80'e 90'a da makarna alıyorsun. keşke et tavuk Bak da olsaydı. 0.67. 0.67'ye makarna alıyor adam. Bak şöyle 90 sente falan küçük kutu kola satıyorlar. Ya da 86 sente Fanta satıyorlar. Ama mesela bunu git restoranda iç 4 euro 5 euro ödüyorsun. Yani restoranla şeyin arasında dağlar kadar fark var. Alkolleri göstermeyeceğim. Çünkü artık çok göstermiştim. 3 euroya 4 euroya bile burada şarap alıyorlar, içiyorlar, örnek veriyorum. Ya bu nasıl olabiliyor arkadaşlar? Bakın bütün tavuk 2.99 sadece. Bak şurada fıstık gibi peynirler var 1.97. Yani bu pahalanmış hali bir de düşünün ve biz turistik bir adadaki marketteyiz. Aynı denizdeyiz. Aramızda hani kanoyla gezdik 2 saat dolaşırız. Bak kocaman paket ahtapot 12 euroymuş. Şurada yengeç stikler var 1.89. Şurada koca paket karides 7.50. Şurada karışık deniz mahsulü var 9.90. Hadi çıkalımca. Balık da var. Bak bunlar da balık. 6.90 sadece. Aslında buraya geleceğim, bir ev tutacaksın, biraz yaşayacaksın. Vallahi yorumu siz yapın, bizden bence uygun. Çıktık. Sokaklardayız yeniden. Kahvaltı yapacağımız yere gidelim. Böyle müzisyenler var. Yerel enstrümanları çalıyorlar. Bak tıngır mıngır gidiyor. Masanıza geliyorlar. Bahşiş veriyorsunuz. Bizdeki mantıkta. Ama marketler gayet iyiydi. Yorumu siz yapın. Yani ben geçen senelerde Burçin, inanmayacaksın. Bak Atina videomu izleyin. Orada anlattım. Vallahi 1.99'a mı ne? Kanat vardı 1 kilo. 6-7 euroya da kuzu pirzola. 7 euroya. 300-400 TL'ydi. Hatta, şu anlık- hatta Instagram'da Reels'ta da paylaşmıştım. Bir realin peşinde. Oradan da bakabilirsiniz. Görürsünüz. Ya marketler çok uygun fiyatta ama restoranlar da hani çok aşırı pahalı değil gibi düşünebilirsiniz ama bence restoranlar biraz daha farklı yansıtıyor. Bence Bayağı katlamış değil mi? 3 kat, 4 Tabii kat. canım. Mesela çok basit, salaş bir yere oturuyorsun. Böyle bir şeyler atıştırayım diyorsun. 80 euro, 100 euro arasında Ödüyorsun. fiyat ödüyorsun. Evet. Tabii biz biraz masayı donatıyoruz. Hani Türklerin o kültürü var sonuçta ama yine de eskisi gibi değil. Özellikle restoranlar. Bakın böyle artık birçok yerde yiyeceğiniz yemeklerin fotoğraflarını da güzel güzel görebiliyorsunuz. Ne yiyecekseniz direkt İngilizce olarak da seçebiliyorsun. Bunlar çupraymış. Bak deniz mahsullü makarna, ahtapotlar. Şöyle dolmaya benziyor ya ama bizdeki böyle domatesin içine falan da yaparsın. Buna burada gemista diyorlarmış mesela. Çok güzel yemekler yiyebiliyorsun. Zeytinyağının olduğu yerden zarar gelmez zaten. Bak fiyatlarını direkt koymuş. Izgara balık mesela levrek, çupra 25 euro. Diyorum ya hemen fark ediyor. Bak salata 10 euro. Pirzola 23 euro. Ya ben bu aynı pirzolayı gördüm. Atina'da diyorum ya 7 euroydu. Restorana girdim mi için rengi değişiyor. Sabah biraz ben yürüyüş yapmıştım. Sahile gitmiştim. Burada bayağı kalabalık vardı. Hala var. Burası ünlü bir fırınmış. Gelmişken burada yiyelim. Hadi gel Burçin. Çok güzel kokuyor. Vay vay. Baklavakiler. Abi neler var bakar mısınız? Bizdeki gibi börekler içi ıspanaklı peynirliymiş. Aşağıda da bir şeyler söyledi ama tam anlamadım. Üzerine böyle şey koymuş pudra şekeri gibi. İleride baklava falan var. Baklavayı şimdi yemeyelim sabah sabah. Ama gösterelim gelin. Diyor ki baklavaki. Böyle bildiğini sarma yapmış. Ama görsel olarak bile bizimkiler muhteşem değil mi bunlara göre? Evet ama bizim baklavamızı çalmışlar. İşte onlar da diyor ki hayır bizim diyor. Hayır. Bak burada da şeyler revaniler falan var sanki ha. Sonra tatlı yiyebiliriz bence. Evet, Şans verebiliriz. Peki tatlıya ne demişler revaniye biliyor musun? Ne demişler? Revanaki. 14 euro meyve suyu dahil. Ama 100 euro kişi başı 100 euroydu. Yani sadece kişi başı 7 euro. Şöyle bir böreğimizi gösterelim. Bildiğiniz bizdekine çok benziyor. Isıtmış da. Çok güzel. Harbi güzel. Afiyet olsun. Hadi bakalım enerjiyi alalım. Dostlar 3'er euroya da kahve içtik. Onu çekmeyi unutmuşum. 90 euromuz falan kaldı kişi başı. Bakın arkadaşlar Yunanistan'ın Rodos'un geldiği son hale bakın. Öğlen sıcağında şehrin merkezinde birçok mekan tıklım tıklım. Biz Türkiye'de bunu hiçbir yerde görmedik. Çok üzgünüm. Bunu da söylüyorum bakın çok net bir şekilde. Bu adamlar turizm konusunda bayağı geliştirmişler kendilerini. Öğlen 12'de bir yaz sıcağında bile dükkanların hali bu. Gidelim motor kiralayacağız.
İlk gün geldiğimizde tam burayı anlatamamıştım. Burası bir gördüğünüz üzere çatısı olmayan kilise. Kente ilk giriş yaptığınız andan itibaren sizi burası karşılıyor. Bak şurası zaten direkt kubbesiyle böyle ihtişamlı bir şekilde ayakta kalmış. Tarih kokuyor alanın dört bir yanı ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu taş her yerde karşınıza çıkıyor. Mimari olarak bütün adayı bu taşla uyumlu olacak şekilde, merkez için söylüyorum, o harmoniyi bozmadan korumuşlar. Helal olsun. Ama mesela buranın güneyinde Lindos diye bembeyaz bir o Yunanistan'ın izlerini görebileceğiniz köy de var. Orada bunları göremiyorsunuz. Orası da tamamen beyaz mimarinin olduğu ki bir gün de orayı ayırmanızı öneririm. Hatta gelmişken kalın. Özellikle çiftler çok romantiktir. Ben Sezer'le gitmiştim. O kadar romantik değildi ama belki Burçin'le bugün gideriz. Çünkü uzak buradan. Oraya giderseniz de onu görebiliyorsunuz. O yüzden Rodos'a geldiğinizde sizi ilk karşılayan güzel yapılardan bir tanesi bu. Zaten merkezdeki bütün surları görüyorsunuz ya, bunları çıkamıyorsun. Ama adanın bu şehir merkezinin etrafını böyle sarmalayan surlar da ayakta kalmış. Şimdi denize doğru gidelim aşağıya Burçin gel. Orada rentekarlar vardı. Araba kiralayacak yerler. Bir motor bakalım inşallah bulursak kiralayacağız. Tahminler alalım. Sence kaç paradır günlük? Bence 20 ile 30 dolar arası olabilir. İmkansız. Burada araba kiraları 40 euro, 50 euro en fazla. Motor 10 euro falan olacaktır. Bu arada biz Kaş'ta da motor kiralamıştık. 400 TL'ydi. Yani 8 euro teknik olarak. Aman boş ver, bir daha mı geleceğiz dünyaya, Rodos'a? Yiyelim, akşama kadar keyfini sürelim. Devasa gemiler gelmiş. Görüyorsunuz çok da Türk var bu arada o gemilerde, kruzlarda. İşte Kuşadası'na uğruyor, İstanbul'dan çıkıyor vesaire. Gelip burada bir gün kalıyorsunuz. Genelde merkezini gezebiliyorsunuz. Pek zaman kalmıyor. Kentin direkt bak kalbindeyiz. İnsanlar direkt şehrin merkezinde yüzebiliyorlar. Büyük şans. Mesela benim yurt dışında en çok gıpta ettiğim şeylerden biri bu. Şehrin merkezinde yüzebiliyor olmak. Biz Fethiye'de yüzemiyoruz merkezde. Ama Marmaris'te yüzebiliyorsun mesela. Ada hayatının olduğu ülkelerde de her yer böyle tertemiz koylarla, plajlarla aslında bezendiği için rahat rahat direkt bütün plajlara havlunuzu atıyorsunuz. Böyle masmavi denizin keyfini çıkartabiliyorsunuz. Görüyorsunuz insanlar hatta gemiden direkt gelip burada şemsiyeleri havlularını atıyorlarmış. Yüzüp sonra gemiye dönüyorlarmış. Zaten havluların hepsi mavi. Muhtemelen gemide aynı havluları dağıtıyorlar. Ya bakar mısın? Dünyanın kaç yerinde araç kiralama olarak Türkçe tabelalar görebilirsiniz. Şurada var bak yazıyor. Türkçe konuşulur. Gel oraya girelim direkt. Rahat rahat kiralayalım arabamızı. Aynen, Türkçe Otobüs. konuşulur yazıyorsa. mutlaka Merhaba abi. Merhaba. Kolay gelsin. Heh. Merhaba. Merhabalar. Kim Türkçe biliyor? Sen mi? Türkçe konuşulur yazılmış. Nereden biliyorsun Türkçeyi? Türksün. Bizimki de soru işte. Motor kiralayacağız. Biz motor kiralamak istiyoruz. Yan tarafta araba var. Tamam, tamam. Direkt buraya geldik. Neyse siz araba kiralamaya gelirler artık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yan taraftaymış motor, yapacak bir şey yok. Allah Türk çıktı ya. Allah'ın işi. Ben diyorum nereden biliyor? Ya bu seyahat saçmalığı şu an, fark ediyor musun? Boş yapıyoruz. Hello. How are you? Perfect. Can we rent a motorbike? Tamam abi, kaç gün? Merhaba. Türk müsün abi? Merhaba abi, kolay gelsin. Abi ne çok Türk var ya. Bütün bizim Var ya, var. esnaf şey yapmış buraları. Araç kiralamayı Türkler ele geçirmiş. Rente kar. Evet abi geçiyor. Bir günlük abi, bir günlük ya. Kaç günlük? Yarın vereceğiz bu saatlerde. Ne kadar günlüğü? 30 diyor abi. 30 euro. Peki 30 euroymuş. doğru bildin mi? Bildin. 30 euro ya. Araba kaç para oldu abi? Abi arabalar 60-70. Tamam, bize bir motor. Bir litrenizi alayım. Tamım. 30 çok iyi ama değil mi? Denizciğim ne oldu? Bak biraz size Rodos adasını bay abim suda ikram etti. Bak hizmete bak. Şu an 2 euro kârdayız. Neyse 30 ile 28'e düştü. Böyle parasını çıkaracağız. Abi seni hangi rüzgar attı buralara? Tamam ya. Ben bu da olur. Buralı oldun. Nasıl denk geldi? Bir aşk hikayesi mi yoksa? Abi ya. Biz burada da olduk ya. Osmanlı Türklerinin. Öyle mi? Osmanlı Türklerinde kaç kişi var adada? 4000 kişi. 5000 değil mi? Bir tek cami var merkezde açık olan değil mi? 5 tane cami var. Abi de üçü de çalışıyor. Vay be. Ama pasaport senin Yunan. Yok bende bir sürü pasaport var ya. He. 3 değişik ülkenin pasaportu var benim. Vay. Nasıl bir şey adada yaşamak, güzel mi? Güzel abi ya. Siz yarın kaçta dönüyorsunuz abi? Bu saatlerde. Şimdi adamızı artık yavaş yavaş tanıdık değil mi? Buyurun. Rodos adasının büyüklüğüne bakın. Biz şu an şuradayız, bakın kuzeyindeyiz. Bunun hemen karşı tarafı Türkiye sınırları, Marmaris, Fethiye tarafları. Hani bu adanın şurasından buraya gitmek 1,5 saat. Size az önce bahsettiğim
O dediğim köyler var diye. O köylere gidecekseniz bakın Lindos mesela en ünlü yerlerdendir. Şurada da görebilirsiniz. Böyle yamaca, üstünde yamaca kurulmuştur. Yukarıda da kalesi vardır. Buraya gitmek bile 1 saat sürüyor. Biz şuradaki koyları gezelim dedik. Deniz, kum, güneş keyfi yapar, yüzeriz diye. Yoksa bütün adayı gezecek ol. 20'den fazla zaten mavi bayraklı plajı var. Hafta yetmez. Hakkınızda bulunsun. Şu an doğu yakasını olabildiğince size göstermeye çalışacağım. Motorumuzu alıyoruz. Ondan sonra istikamet Allah bilir. Bakacağız. Abi seni bulsunlar mı gelip? Bulsunlar abi. Adres belli. Adres Direkt belli. limanın Adres karşısı. İşbirliği değildir. Tamamen zaman- dostane. Evet. Türkçe konuşarak alırsınız. Evet. Hadi biz gittik abi. Suyumuzu aldınız. Ay suyumuzu da aldık. efendim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. olun. Görüşmek üzere. Hadi gidiyoruz. Sağ ol abi. Ah, bu saatten sonra Rodos düşünsün. Hava da güzel oldu. Şimdi güneye doğru ama adanın doğusundan. Çünkü batısında hiçbir şey yok. Daha çok sörf ve tatil köylerinin olduğu bir alan var. Deniz, koylar konusunda doğu çok daha güzel ve dingin. Bak mesela ne güzel bir yere geldik hemen. Ne güzel bak şehrin ortasında yüzüyorlar ya. Çok büyük imkan. Ya önüne de gemi park etmiş baksana. Şu karenin güzelliğine. Ben böyle rastgele gezmeyi çok severim. Vallahi yol üstünde şöyle bir süpermarket gördük. Bir soluklanalım hem de bakalım dedik. Sanki Rodos'ta yaşıyormuşuz gibi. Hadi gelin. Oh serin serin. Şöyle biraz burada oyalanalım. Evet domatesin kilosu bana gelişi 1,5. Aa salatalık 43 cent sadece. Tertemiz değil mi? Çok güzel değil mi? Pırıl pırıl bak. 140 liraydı limon. Hatırlıyor musun? Evet. 2,69'muş bak burada da. Aynı para. Ben anlamadım ki bu işi. Ayrıca bir konuda da bir değinmek istediğim bir detay var dostlarım. 30 euroya motor mu olur ya? Hani Avrupa işte şöyle ucuzdu. Hani Yunanistan eskisinden daha da ucuzdu. Alakası yok. Biz 8 euroya Kaş'ta motor kiraladık. Burada 30 euroya bir günlüğüne kiraladık. Canlı canlı gördünüz. Eskidenmiş o işler. Hadi gel karpuzu alalım. Ürünler çok güzel görünüyor değil mi? Taptaze. Hı? Evet. Bence de. Evet, et fiyatları gel. 8 euro, 13 euro, 15 euro. Ama renkleri- Steakler bile 18 euro. Renkleri çok hoş gözükmüyor mu? Şu mesela bildiğin steak. Abi 20 euro olsa ne olacak ki? 20 euro bile 1000 lira. Steak ya bunlar domuz. Domuz da tükettikleri için bak 4 euroya falan domuz yiyorlar mesela. Bak kanatlar. Bak demiştim ya sana. 3 euro civarında. 3 euro ya kanatın kilosu. Al. Ne yapıyor? 150 lira. Şu an herkes var ekranda sinirleniyordur. Ya Haklısınız. bir karar ver kardeşim. Ucuz mu değil mi? Ben de bilmiyorum ki bak market yine ucuz da. Benim kafamı karıştırdın Benim de sen. kafam karıştı. Bazen diyorsun ki çok pahalı bu ülke. Bazen diyorum çok diyorsun ucuz. ki Çok ucuz. Hizmetle ilgili bir şey varsa pahalı. Ama böyle kendim bireysel gidip işte alışveriş yapayım, takılayım diyorsan fiyatlar bu. İnanılmaz. Ana o ne ya? Ne? Tavşan. Tavşana benziyor. Bak bütün tavuk 2,69. Şu peynirlerin güzelliğine bak kokusu geldi. Fıstık gibi peynirlerin de kilosu 10 Euro'dan başlıyor. 12 Euro, 18 Euro. Güzel yapmışlar değil mi? Bakın böyle rahat rahat haritadan bakarak her yere şu ana kadar ulaşabiliyoruz. Neden? İnternetimiz var. Hatırlıyorsanız ne demiştim size? Gittiğim dünya turlarımda artık hep eSIM kullanıyorum. Çünkü o eSIM benim bir numaram gibi düşünün. Bütün dünyada internete bağlıyor. Bunu anlattım Hong Kong'da da, Filipinler'de de, Tayland'da da, hatta buraya ilk geldiğimizde de. eSIM ayı indiriyorsunuz. Bu bir günümüzün teknolojisi olan eSIM teknolojisi sayesinde 200'den fazla ülkede tek bir eSIM kullanarak internete bağlanıyorsun. İndirdikten sonra uygulamayı Deniz 100 kodunu da kullanın ki yüklediğiniz bakiye kadar 50 dolara kadar bu arada eSIM öyle size hediye edecek. Hatta şu an Yunanistan'a geldik. Yunanistan paketlerinde geçerli %10 indirim var. Uygulamada birçok ülkelere bakın. Sürekli indirimler yapıyorlar. Oradan da takip edersiniz. Ve benim en çok sevdiğim bu aralar eSIM'a da mesela Avrupa kıtasında geçerli bir paket alıp 10 gün boyunca örnek veriyorum. Belli bir ücret ödedikten sonra sınırsız internete de erişebiliyorum. O yüzden siz de eSIM'ın bu indirimlerini hatta hemen alır. Bunların bir son kullanma tarihi yok.
O ülkeye gittiğiniz andan itibaren e-siminizi hücresel kısmından aktive ediyorsunuz ve aldığınız paket anında çalışmaya başlıyor. O yüzden siz de gittiğiniz ülkede rahat rahat bizim gibi böyle internete e-sim sayesinde bağlanabilirsiniz. Açıklamaya da bırakırım. Oradan uygulamayı indirin, kullanın. Gönül rahatlığıyla da öneriyorum. Ben yıllardır kullanıyorum. Burçin'i de yeni aldık. O da şu an internetini telefonda kullanıyor. Çatır çatır da çalışıyor. Siz de e-sim kullanarak 200'den fazla ülkede tek bir e-simle internete bağlanın. Nereye geldik efendim? Adanın dediğim gibi doğusundayız. Buranın da ismi Kalitea. Kalitea Beach'e geldik. Burada birazcık zaman geçireceğiz. Plaj kısmına ineceğiz. Hemen şu arka tarafta asıl yeri. Buraya arabamızı bıraktık. Hiçbir otopark ücreti vesaire ödemiyorsunuz. Motorumuzu. Sıcak geçti çünkü başımıza. Gerçekten bu kısım daha da sıcak olmaya başladı ve resmen rüzgar yakıyor. Gidelim bakalım aşağıya doğru. Burada bir giriş ücreti ödeyeceğiz. Sonra plaja geçeceğiz. Girişte de sizi böyle bir fışkiyeler karşılıyor. Kişi başı 5 euro, hiçbir şey. Çocuklar da 3 euroymuş. 5 euro da burada harcadık. 85 civarı. Bir dakika, motoruna verdik. 15-15. 70 kaldı. Tamam, biz bu parayla anca geçiniriz bugün Burçin. 100 lira bir anda bitiyor. İçeride düğün varmış. O yüzden dedi sizi indirimli alacağım dedi. Bak kibarlığa bak. Bakalım, belki gelmişken bir Yunanistan'da düğün de görmüş oluruz. Şunun içinde oluyor düğünlerde. Bizim de düğünümüz çok iyiydi. Gayet eğlenceliydi. Yıktık ortalığı. O videoyu da izlemeyenler izleyebilirler. Fethiye'de yaptık düğünü. Ama zor işlermiş. Yaşayan bilir. Ah gençler ah, daha işiniz çok. Düşün bak, o kadar düğün yapmayacağım, evlenmeyeceğiz. Şu bu diyorduk Sezer'le. Düğün de yaptım. Delbek de çaldırdım. Oynadım da. Takım elbise de giydim. Peki, bir şey Başına geliyormuş. Büyük konuşmamak gerekiyor. Büyük konuşmayacakmışsın. Öyle biri çıkar ki karşına yaptırır. Ben istedim. Tabii canım, hep biz isteriz zaten. Aileler istedi. Biz de geleneklerine bağlıyız yani. Bir kına yapmadık. Kınayı da halledeceğiz. Çok güzel yalnız koy. Bak burada yüzeceğiz şimdi mis gibi. Benim ailem istedi ama senin ailen de istedi. Bir ben istemedim, en çok şeyi de ben yaptım. Ya şu olay harika değil mi? Bak, isteyen buraya havlusunu atıyor merkezdeki gibi. İsteyen de arka tarafta beach club'ın keyfini çıkartıyor. Kimse kimseye de karışmıyor. Böyle bir koydayız. Karşıda tatil köyleri falan var. Yan taraf aynı zamanda restoran. Ama bayağı pahalı bir restorandır. Aklınızda bulunsun. Biz de şimdi şurada güneşlenip biraz deniz keyfi yapalım. Gelmişken vücudumdan alev çıkmaya başladı. Hadi denize. Şimdi denizden yeni çıktık. Şurada biraz yüzdük. Altta kaynak sular olduğu için bir serinlik de var denize girdiğinizde. Yalnız hemen duş aldın. Hemen Kurudum bile. Nasıl kurudun? 5 dakika olmadı. Hemen kuruyorsunuz. İnanılmaz bir sıcak var. Müthiş. Ne böyle artist tipler var. Ne magandalar var. Ne hırtlar var. Gayet herkes bakın tatilde, doğanın, denizin keyfini çıkararak yüzüyor. Ne birbiriyle yarışıp o hava atma, şişeleri havada patlatma ya da localar şeyi var ya, o bizdekiler. Üzüldüğüm. Peki Yok. benim fark ettiğim bir şey söyleyeyim mi? Ne? Buradaki kadınların hiçbirisinde doğru düzgün makyaj yok. Hatta hiç makyaj yok. Ben bizim plajlarımıza gittiğimizde suratında gerçekten hani gece makyajı diyebileceğimiz Denize makyajla giren insanlar da Ya yok. bunu Tercih bu da. meselesi, asla eleştirmiyorum ama Gösteriş yok. yani sonuçta denize girmek hani bir suyla denizle Serinlemek için. serinlemek için ya. İlginç, Bana bize ilginç sadece geliyor. garip geliyor. Evet. Görüyorsunuz herkes burada keyfini yapmış. Şimdi buradan ayrılacağız. Çünkü daha da güneye doğru gideceğiz. Başka yerlerde görelim. Harikaydı. Serinledik. Gelsin sıradaki. ...20-25 dakikadır motor sürüyordum ve o kadar yanmışım ki bedenime kremler sürdüm, yine bana mısın demiyor. Neden buralara geldik? Çünkü burada 7 Şelale diye bir yer var. Benim de daha önceden gelmediğim bir yer. Lindos'a doğru giderken şöyle Panorama adında bir restoran dikkatimizi çekti. İsmi de şu şekilde yazıyor. Fiyatları biraz pahalı bu arada manzarasından dolayı. Örnek veriyorum. Hani 9-10 euroya yediğimiz Yunan salatası burada mesela 12 eurolar falan oldu. Ve etler metler falan da pahalı ama manzara satıyorlarmış, o yüzdenmiş. Böyle direkt mangal önünüzde hello yapıyorlar. Şöyle tavuk söyledik, ekmek söyledik, salata söyledik. Böyle yamaçtan güzel bir manzara izliyoruz. Ağaçları da görüyorsunuz. Çok güzel bir tabiatı var buranın. Aşağıda da çok güzel koylar var. Önceden gittiğim yerlere gitmek istemiyorum. Biraz daha farklı bir rota yapıyoruz şu anda. Birazdan karnımızı burada doyuracağız. Bir tane tavuk, bir tane de midye söyledik. Böyle buharda pişiriyorlar bu midyeyi. Bakalım. Çok sıcak. Daha ilerini yedik ama bu yol üstü yeri bizim için.
Afiyet olsun. Enerjiyi alacağız. Sonra devam. Ama bir yorum yapacağım. Karnımızı doyuralım motora binerken. Bu Yunanistan'da artık cılkını çıkarmış tabiri caizse. Ya o tavukların fiyatını gördünüz değil mi markette? Küçük bir tavuk aldı Burçin 15 euro ya. Yani o tavuğun maliyeti 1,5-2 euro anca. Ya biri 10 kazanıyorlar resmen. Restoranlar kafayı yemiş. Ya 30-40 euroya et satıyorlar. O yüzden hani 200 sene önce buralar uygundu ama artık kesinlikle uygun falan değil. Türkiye daha uygun. Akdeniz'de de gezdik. Kaç bölüm yaptım. Yani motor kirasından anlayın. Kaçta motor? 8 euro. Burada motor 30 euro. Ve bunların kar marjları çok yüksek. Çünkü aldıkları fiyatları görüyorsunuz. 2 euroya, 2,5 euroya kanat alıyor mesela burada insanlar. Ya aynı kanadın porsiyonunu 17 euroya satıyor mesela. Kazandığı aradaki farkı siz de değerlendirince bana hak vereceksiniz. 28 euro ödedik kişi başı. Kaç paramız kaldı bilmiyorum artık bıraktık. Muhtemelen bir de akşam anca akşam yemeği yiyebiliriz. Burada 7 şelale var. Seven Spring diye geçiyor. Ben de hiç gitmemiştim. Bu sefer gelmişken onu görelim. Hadi bakalım. Çok güzel bir yere geldik. Seven Springs adında 7 tane böyle suyun aktığı ormanın içerisinde bir tabiattayız. Aslında burada Kelebekler Vadisi dedikleri bir yer daha var ama oraya gitmeyin. Çünkü orada kelebek yokmuş. Hatta az önce abi de söylemişti motoru kiraladığımız. Böyle güzel bir doğanın içinde su seslerini duyarak bir yandan da yüzeceğiz. Ördekler var. Bir anda hava nasıl serinledi değil mi? Baksana güzelliğine. Bildiğiniz şu an trekking yapıyoruz ormanın içinden. Bak şu öten tavus kuşuydu. Çok güzel bir tabiatın içinden yürüyüş yapacağız ve inşallah şelaleler akıyorsa birazdan ulaşacağız. Abi kesin buraya gidin dedi ama where is water? Normalde buradan şelaleler akıyormuş. Bütün bu duvardan aşağıya doğru ama yazın kurumuş. Oradaki insanlar da Biraz elimizi yıkayalım. 3-5 damla dokunmaya çalışıyorlar. Çok güzelmiş su öyle diyor kadın. Hayal kırıklığı oldu ya burası. Cık, yazın buraya gelinmezmiş. Anthony County Bay'e geldik. Burası çok güzel bir koy. Kalabalıktan da anlayacağınız üzere adanın en ünlü yerlerinden biri. Hollywood filmlerine sahne olmuş bir yer Rodos'ta. Aslında ondan sonra ünlü oluyor. Hatta o yönetmen mi oyuncu mu ne ismini de oradan alıyor. Sonra burayı satın almaya çalışıyor ama satmıyor halk. Günümüzde de böyle herkes gelip rahatça kullanabiliyor. Yani baksanıza şuranın güzelliğine. Tam da insanlar giderken biz geldik. Daha sakin saatlerde. Böyle güzel bir doğanın içindeyiz. Hadi bakalım gir Burçin. Valla az önce yüzdük. Çok güzel bir zamanlamaydı. Altın saatlerde ve sakinleşmişti de. Şimdi buranın size güzel bir manzarasını göstermek istiyorum. Ben çok seviyorum burayı. Bu arada buraya hiç girişte para ödemedik. Ücretsiz böyle güzel bir koyun keyfini çıkartabiliyorsun. Bakın buradan insanlar atlıyorlar. Çok güzel görünüyor. Ve hiçbir yapılaşma olmadığı için bütün koy sizin oluyor. Şurada sörftür, kanodur, deniz bisikletidir kiralayabiliyorsunuz. Bu koyun böyle güzel keyfini çıkartıyorsun. Burası gerçekten çok güzel. Rodos'a geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi de nereye gidiyoruz? Yine ücretsiz yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesini izlemeye. Gün batımını. Hadi gelin. Evet çok güzel gün batımı çektik. Tebrik ederiz bizi. Nasıl güneş çarpmış biliyor musunuz? Yani resmen ikimiz böyle baygın uyumuşuz. Dediğim gibi hani hep diyordum ya vücudumuz yanıyor, vücudumuz yanıyor. Anlayacağınız 2,5 saatlik bir uykuya maruz bıraktı bizi. Yoksa adanın batısında size gün batımı gösterecektim. Neyse diyerekten en önemli olan sağlık. Akşam oldu. Saat şu an 10 suları yemek yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu akşam ne yiyeceğiz? Masamız nasıl şenlenecek? Akşam da bayağı canlanmış. Yani gerçekten gündüz zaten 12'deki kalabalığa çok şaşırmıştım. Akşam da yine böyle bir kalabalık daha görünce dedik ki tamam kardeşim buranın turizmi olmuş. Görüyorsunuz. Bak bu gençler gündüz size göstermiştim ya. Sokak sanatçıları. Böyle geliyorlar. Bizdeki meyhanelerdeki gibi. Ne güzel olmuş değil mi akşamda? Ve şu an çok güzel esiyor hava. Çok kalabalık. Çok kalabalık da, mekanlar da bayağı dolu.
güzel bir yaz akşamı yaşıyoruz. Rüzgar da harika. Mis. Buranın ismi Romeo. Bayağı ünlü bir yer. Ama ben hiç gelmedim. O kadar çok restoran var ki yani her gün birine gitseniz haftalar yetmez. Her gün farklı bir şey deneyimlersiniz. Böyle bildiğiniz meyhaneler caddesi gibi bir yerdeyiz. Trafiğe kapalı sokaklarda sağlı sollu tıklım tıklım görüyorsunuz. Burada insanlar yemeklerini yiyorlar. İnşallah yer bulursak biz de yiyeceğiz. Burada dans da bakın solda Yunan müzikleri, ezgileri eşliğinde dans da oluyor. Yalnız burayı Türkler işgal etmiş resmen. Bütün masalar Türk ve Türkçe müzik de çalıyor burada. İyi ki YouTuber'lar var. Neden biliyor musunuz dostlar? Hayatta yediğiniz kazıklara, iyi akşamlar, deneyim deniyorsa eğer, mesela gündüz gittik ne oldu şelaleye? Çıkmadı. Ne yaptık? Size bilgi verdik. Dedik yani biz yandık siz yanmayın. Sonuçta her zaman her şey dört dörtlük olmuyor. Biz dünyaya gezen insanlarız ve bizim elimizden tutup da gezdiren böyle her şeye çok hakim bir rehberimiz yok. Yanıla yanıla biz de bazen buluyoruz. Peki restoran konusuna gelirsek hanımefendi ne dersiniz? Kötüydü ya. İsmi Ben hiç Romeo, beğenmedim. Romeo. Bence yani biz de yorumlara aslında biraz aldanarak gittik. Lezzet yoktu. Lezzet hiç yoktu. Hani Asya bölgesinde aç kalmıştık ya. Tabii Tamam ki burada kalmazsın burada eyvallah. kalmazsın. Ama çok da beklentiyi Ama yükseltmeye çok gerek da yok. beklentiyi gerçekten yükseltmeye gerek yok. Çünkü Taverna havasını satmış bunlar biraz daha. Herkes çünkü Türkler bence çoktu, eğleniyorlardı. oraya sadece eğlenmek için gidilir. Ama onun haricinde yemek konusunda gerçekten başarılı değildi. Çok da lezzetli bir şey tadamadık. O yüzden bence Romeo'ya Kaç para verdik? 105 euro. Ben kana alıyorum. Şu an bizim paramız muhtemelen Burçin eksilere düştü. Dilenci değiliz ama bir beğeni atarsanız seviniriz. Yani anlayacağınız Günün Yunanistan sonunda eğlenmeye paramız kalmadı şu anda. kalmadı. Şu an eğlenemeyiz yani. Hani gideriz en fazla kapının önünde biraz dans ederiz. İçeri de giremeyiz. Paramız bitti. Hatta bundan sonra yeni ülkeye geçeceğiz. Çünkü Yunan adaları bizi çok şaşırttı ve hak ettilen para bu değil. O yüzden vermeyeceğiz. Avrupa'nın başka yerine gideceğiz. Tahminleri alalım. Yazın bakalım yorumlara. Bakalım bir sonraki videoda nereden çıkacağız. Şimdi yemeğimizi yedik. Şurada bir barlar sokağı var. Yavaştan bayağı kalabalıklaşmaya başlıyor. Akşam saat 11'den 12'den sonra oraya doğru gidiyoruz. Başlamışlar. Baksanıza sokağın ortasında eğleniyorlar. Ya düşünün az önce bakın ana caddede kimse yoktu. Aralarda böyle bir gece hayatı var buraların. Ve kapanışımızı yapalım. Ne demiştim? Gezi bitsin, videonun sonunda yorumlarımı yapacağım demiştim. Bakın şu anda havalimanındayız. Başka bir ülkeye gidiyoruz yine Schengen bölgesinde. İnşallah sonraki bölümde izleyeceksiniz. Burçincim gösterir misin arka tarafı? Tıklım tıklım. İğne atsanız yere düşmez ve ilginç yanı şu, en az İngiltere'den 10 farklı şehirden buraya direkt uçak var. Her gün farklı 2 tane gemi geliyormuş limana. İnanılmaz bir turizm. Üzüldüm. Neden? Biz çünkü Antalya Havalimanı'ndan Burçin'le Kıbrıs'a gidiyorduk. Burger King markayı da söyleyeyim. Hani McDonald's da var Burger King'de. Türkiye'de 1000 lira mı 1200 lira mı neydi menü? Burada 10 euro. Ve o zaman demiştim ki eğer bunu yapmaya devam edersek bu insanlar gelmez demiştim. Ve aynen bu sene turizmde ne yazık ki dediğim gibi de oldu. Çoğu turist buraya kaymış durumda. Ada çok güzel, eyvallah. 20'den fazla plajı rahat bir şekilde hiç para ödemeden bile girebiliyorsunuz. Ama bazı gerçekler var. 1. Çok pahalanmış. 2 sene öncesine göre en az %30, %40. Özellikle konaklama. 2. Hizmet çok yavaş. Birçok yerde bekliyorsunuz. Çok az çalışan var ve umurlarında değil. 3. Ya bir motoru bile 30 euroya kiraladık. O yüzden böyle ulaşım konusunda bile afaki rakamlar ne yazık ki yaşatmaya başlamışlar. Böyle yapmaya devam ederlerse bence ileride bunlar da turizmden dolayı ayaklarına sıkacaklar. Yeme içme yani muhteşem diyemem. Hele hizmet sektörüydü işte mezelerin zenginliği de Türkiye'nin yanından bile geçemez. Ama hani bir gün olur da Rodos'a gelirseniz en azından bu içerikler size rehber olur. En azından farklı bir ülke görelim, farklı bir kültür görelim diyorsanız buralara yolunuz düşerse umarım güzel bir kaynak olmuştur. O yüzden hanımlar beyler biz buradan artık ayrılıyoruz.
Burçin Hanım'la beraber geldik. Rodos'u gezdik. Keyifliydi. Dün akşam bir uçak biletlerine bakalım dedik. Aslında hiç böyle bir planımız yoktu. Sadece 50 euroya yaklaşık 3 saatlik bir uçuş yapacağız. Bagaj dahil ve Avrupa'nın başka bir ülkesine gidiyoruz. İnanabiliyor musunuz? Hani Dalaman'dan İstanbul'a uçarken 50 euro veriyorduk biz. Buradan 3 saat uçacağım. Ya bak bu konuda da çok gerçekçi davranıyoruz. Uçak biletleri konusunda Avrupa'ya özellikle çok düşük bütçeli havayolu şirketleri uçtuğu için fiyatlar uygun oluyor. O yüzden sevgili dostlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yeni ülkede harika tecrübeler yaşayacağız. Araba kiralayacağız ve karış karış köy köy bazı yerleri gezeceğiz. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Uçak çünkü kaçacak. Biraz acele etmemiz lazım. Bir sonraki bölümde yeni ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.